Herkese selamlar. Dünya Kupası yolculuğumuz devam ediyor. Sırada B grubu var. B grubunun ilk takımı Kanada. Kanada nasıl bir performans gösterir? Kadro yapıları nasıl? Geçmiş turnuvalarda neler yaptılar? Hocanın oyuna bakışı nasıl olacak? Genel bir Kanada değerlendirmesi yapalım. Kanada Dünya Kupalarına çok alışkın bir ülke değil. Geçmişe bakarsak 1986'da katıldılar Dünya Kupası'na. 3 maçta gol atamadan elendiler. 2022 Dünya Kupası'na katıldılar. 36 yıl sonraki dönüşün ardından yine galibiyet alamadan elenmiş oldular. 6 Dünya Kupası maçları var. 6 maçın hiçbirinde galibiyet alamadılar. Dünya Kupalarında Kanada'nın çok iyi olmadığını görüyoruz. Bu turnuvada kendi evlerinde olduğundan dolayı belki biraz daha iyi bir takım görebiliriz ama beklentiler yine çok büyük olmayacak. Puan almaları, ilk galibiyetlerini almaları en büyük hedef olacaktır. Kanada dediğimiz zaman takımın hocasını ben çok beğeniyorum. Jesse Marsh son yıllarda Amerika'nın yetiştirdiği en değerli hocalardan biri. Jesse Marsh'ı özellikle Ralf Rangnick sayesinde ben tanıyorum. Red Bull yapılanması altında çalışan, Avusturya'da uzun yıllar çalışan, ardından Bundesliga yapan, o yapı içindeki yeni potansiyel hocalar arasında en dikkat çeken hocalardan biri durumundaydı Jesse Marsh. Modern hocalardan diyebiliriz. Ralf Rangnick'in tedrisatından geçmiş olmasını ben değerli görüyorum. Premier Lig'de görev aldı, Leeds takımını çalıştırdı. Leipzig'te iyi işler yaptı, Salzburg'da şampiyonluklar yaşadı. Jesse Marsh'ın takıma katacağı seviyeyi ben değerli buluyorum. Geçmişe bakarsak 2024'te gelmişti göreve. Amerikalı olarak Kanada'da hocalık yapan ilk hoca olmuştu. 2024'te Kupa Amerika'ya katıldılar. Dördüncü tamamladılar bu turnuvayı. Kupa Amerika'ya katılmış olmaları da enteresan. Pek aslında olmaması gereken bir şeydir bu. Kanada'nın Güney Amerika Şampiyonası'nda pek işi olmaması gerekiyor ama katıldılar. Yarı finalde elendiler. 2025'te Gold Cup'a katıldılar. Çeyrek finalde elendiler. Özellikle Gold Cup'ta bu kadar erken elenmiş olmaları büyük bir hayal kırıklığıydı. Çok iyi gelmiyorlar turnuvaya. Kadro yapısına gelirsek Jesse Marsh daha çok 4-4-2 sistemini benimsemiş bir hoca. Bu yapıyı kullanmaya çalışıyor. Oyun planı olarak doğrudan hızlı geçişleri düşünüyorlar. Baskı ve uzun toplara odaklanmış bir takım görüyoruz. Jonathan David'in defans arkası koşularını kullanmaya çalışıyorlar. Bunun yarı sıra sağ kanat Buchanan bu takım için çok önemli. Dribbling becerisi var. Onun yanı sıra sağ bek Sigur çok önemli bir oyuncu. Özellikle bu takımın sağ kanadını ben çok değerli görüyorum. Sigur ve Buchanan üzerinden Kanada'nın hücumlarını geliştirmesi muhtemel gözüküyor. Kaleye bakarsak St. Clair var kalede. MLS'in 2025 yılında kalecisi seçildi. Yılın en iyisi seçildi. İyi bir kaleci. Inter Miami takımında şu anda yer alıyor. MLS kupasında şampiyonluk kazanmayı başardılar. Jesse Marsh'ın bir numarası olacak. Defans hattına gelirsek sol bekte Larie var. Davis eğer turnuvaya yetişebilirse mutlaka ilk 11'in değişmezi olacaktır. Onun yetişip yetişemeyeceği çok önemli. Ciddi bir sakatlık geçirmişti. Şu an bir belirsizlik var. Turnuvada yer almasını bekliyorum. Alphonso Davies'in. Şu an sol bekte bu yüzden Larie var. Davies'in durumuna göre. Stoper hattında Cornelius ve Fogerolles var. Fogerolles 20 yaşında. Çok genç bir oyuncu. İngiltere kökenli bir isim. Fulham Akademisi'nde yetişti. Ardından Belçika Ligi'nde bir kiralık dönemi de var. 2025 yılında Kanada'nın en genç ve en iyi oyuncusu seçildi. Genç oyuncular arasında en dikkat çeken isimlerden biriydi. Diğer oyuncu Cornelius, Marsilya'daki ilk sezonunu geçirdi. Biraz zor bir sezon oldu onun açısından. Takımdan kiralık gönderildi, yetersiz görüldü. Özellikle burada Kanada'nın defans yapısında stoper hattının ciddi bir zayıflık göstereceğini söyleyebiliriz. Sağ bek Sigur, Nico Sigursa benim en beğendiğim oyunculardan biri. Çok heyecan verici bir oyuncu. Henüz 22 yaşında. Bu turnuvanın ardından iyi bir transfer yapabilir. Hajduk Split oyuncusu. Hırvatistan'ın U21 seviyesinde forma giymişti. Ağustos 2024'te Kanada'yı tercih etti. Hırvatistan Ligi'nde bu sezon fena olmayan bir sezon geçirdi. Özellikle sağ bekte Buchanan'a vereceği katkıyla Kanada hücumlarının sağ taraftan şekillenme ihtimali kuvvetli gözüküyor. Sakat oyuncular çok fazla var. Adekugbe'nin yokluğunda ne olacağı belirsiz. Johnston var Celtic oyuncusu. O da bir sorun olabilecek oyuncu. Bassong var orta sahada. O da sakatlığı söz konusu. Yani biraz sakatları fazla Kanada takımının. Orta sahaya gelirsek özellikle burada Esqueio çok özel bir oyuncu. Onu ben çok beğeniyorum. Topla ilişkisi, oyuna hakimiyeti çok iyi durumda. Yani Esqueio bu takımın en önemli oyuncularından biri. Eustachio 29 yaşında Porto'dan ayrıldı. Los Angeles FC'ye kiralık geldi. MLS'e geri döndü. Beklenti daha da büyük bir işler başarmasıydı onun. Bunu başaramadı ama yine de seviye anlamında belli bir seviyesi, belli bir düzeyi vardır. Yanında İsmail Kone olacak. Kone 23 yaşında. Sezonu Marsilya'da geçirdi. Marsilya'da De Zerbi ile problem yaşayınca Serie B'ye kiralandı Kone. Orada formunu buldu diyebiliriz ama seviye biraz zayıf. Yani
beklenen katkıyı yapamadı. Oyuncu tarzı olarak iki yönlü orta saha diyebileceğimiz, gol katkısı sunabilecek 6-8 numara karışım bir yapısı var oyuncunun. Ali Ahmet var sol tarafta. Ali Ahmet fena olmayan bir oyuncu. Norwich City'de geçirdi sezonu. MLS'ten Norwich yaptı. Fena olmayan bir performansı vardı ama yıldız mıdır? Yıldız değildir. Destekleyici bir profil. Sağ kanattaysa Buchanan. Buchanan çok özel bir oyuncu. Ben çok beğeniyorum. Inter'de pek süre alamayıp Villarreal kiralandı ama bu takım için, bu takımın seviyesi için Buchanan çok önemli bir oyuncu. Top sürme var, hız var. Oyun becerisi fena değil. Sürekli hücum hattını destekleyebilecek bir isim. Hücum hattında ise bu takımın en kuvvetli ikilisini görüyoruz. Jonathan David ve Kyle Larin. İki oyuncu da birbirinden iyi, birbirinden kaliteli. Kyle Larin eskisi kadar popüler olmasa da hala gol atmaya devam ediyor. Pek çok maçta Kanada'yı kurtaran oyuncu olmuştu Kyle Larin. Jonathan David takımın starı, 26 yaşında. Lille döneminin ardından Juventus'a transfer oldu. Juventus'ta belki çok iyi bir sezon geçirmedi ama yine de bu kadro içinde ciddi işler başarabilecek bir oyuncu. Mart ayında İzlanda'ya 2 gol atmayı başardı. Kanada'da 75 maçta 39 golü var. Tüm zamanların lideri durumunda. Bu turnuvanın ardından bir transfer daha gerçekleştirebilir. Özellikle Juventus'un bu problemli yapısında kendi performansını yansıtmakta biraz zorlanıyor Jonathan David. Ama bu kadroya bakınca şunu görüyoruz. Jonathan David'in, Kyle Larin'in eğer kanattan toplar gelirse atabileceği çok fazla net şans pozisyon olabilir. Gol bulabilirler. Estegio'nun atacağı paslar, Sigur'un yapacağı hücum katkısı, Buchanan'ın top taşımaları, Kanada keyif veren bir takım görüntüsüne sahip. Hücumda iyi olacaklar. Defans işin başarısını belirleyecek. Defansta çok iyi çalışmaları gerekiyor. Bu anlamda biraz şüpheli bir takım durumundalar. Başarı anlamında mutlaka Alphonso Davies'in dönmesi lazım. Eğer Davies dönerse daha yüksek puan alma ihtimalleri, beraberlikleri arttırma ihtimalleri artabilir. Hala ilk galibiyetlerini arıyorlar Dünya Kupalarında. Ev sahibi olmak ciddi bir avantaj olacaktır. Onlardan bir maçta galibiyet bekliyorum. Beklenenden daha iyisini yapabilecek durumda Kanada. Maçlarına baktığımız zaman ilk maçları Bosna'ya karşı olacak Kanada'nın. Burada sürpriz bir puan alabilirlerse eğer Bosna'dan bu grupta hayalleri değişebilir. Çünkü son maçları Katar'a karşı. İlk maçta Bosna ile oynayacak Katar. O maçta sürpriz bir galibiyet grubun gidişatını değiştirebilir. Puan almaları bile çok önemli olur. Ben burada beklentim Bosna galibiyeti ama bir puan alması bile Kanada'nın her şeyi değiştirebilir. Genelde ev sahipleri ilk maçlarında o enerjiyi koyabilir ortaya. Belki bir puanla başlarlar ve ikinci maçta Katar'la oynayacaklarından dolayı orada bir galibiyet 4 puanlı takımı Kanada'yı üst tura taşıyabilir. Bu açıdan ben çok değerli görüyorum. Onların kırılma karşılaşması ilk maçlar olacak Bosna'ya karşı. Kanada bu turnuvada beklenmedik işler yapabilir. Davis'in durumu çok önemli. Jonathan David'in de beslenmesi gerekiyor. Bunu da sağlayacak yegane isim Buchanan gibi gözüküyor. Sizlerin de düşünceleri, yorumları çok kıymetli. Lütfen yorum kısmına Kanada'nın performansına dair, beklentilerinize dair her şeyi yazabilirsiniz. Kadroyu ben bu şekilde oluşturdum. Geniş bir kadro ayarladım. Sizlerin de yorumlarını merakla bekliyorum.